Türkleri bir devlet çatısı altında birleştiren ilk hükümdar. Asya'ya yayılan, Aral Gölü'nden Japon denizine uzanan büyük bir devlet kuran, zaferlerine, başarılarına destanlar yazılan Büyük Hakan. Metehan. Metehan'ın Türklerin en önemli destanlarından biri olan Oğuz Kağan destanında sözü edilen kişi olduğu da iddia edilir. Destanda anlatılanlar ile Metehan'ın yaşam öyküsü birbirine paralel bazı noktalar barındırıyor. Ancak ikisinin de aynı kişi olması tarihi gerçeklikten çok bir muamma. Yine de Metehan Türklerin atası olarak kabul ediliyor. Metehan'ın yaşam öyküsü ve zaferlerine değindikten sonra bakalım siz neler düşüneceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayın. İyi seyirler. Metehan'ın doğum tarihi tam olarak bilinmese de M.Ö. 204 yılında bugünkü Moğolistan topraklarında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. O tarihlere kadar dağınık olarak Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe Türk topluluklarını bir araya getiren babası Teoman, Büyük Hun Devleti'nin kurucusu kabul edilir. Ancak devletin bir imparatorluk halini alması, o döneme kadar Asya'daki egemen güç olan Çin İmparatorluğu'nun kabusu haline gelmesi ve disipliniyle nam salan yenilmez bir ordu devleti olması Metehan'ın başarısıdır. Teoman, Asya'daki boyları birleştirene kadar Kuzey Çin'de güvensiz bir ortam, hem Çinliler hem de Türkler için dağınık bir yapı vardı. Ancak Teoman, Orta Asya'nın doğusunda ve Çin'in kuzeyindeki bu toplulukları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmeyi başararak M.Ö. 220 yılında Büyük Hun Devleti'ni kurdu. Bir araya gelen toplulukların amacı aşağı yukarı belliydi. Çin Seddi'nin ötesindeki zenginliklerden faydalanabilmek ve verimli otlaklara erişebilmek. Mete ise Teoman'ın büyük oğluydu. Küçük yaşlarından itibaren iyi bir asker olarak yetiştirildi çünkü babasından sonra yerine geçecekti. Beylerin isteği buydu. Töre de böyleydi. Hun töresine göre devleti idare edecek kişinin annesi de babası da Türk olmalıydı. Ancak Teoman'ın ikinci eşi Çinli bir prensesti ve bir oğulları daha vardı. Anlatılana göre Teoman'ın Çinli karısı kendi oğlunun veliaht olmasını istedi. Bu isteğini töreye rağmen kocasına kabul ettirmeyi de başardı. Fakat bunun gerçekleşmesi için Mete'nin ortadan kalkması gerekiyordu. Teoman bu amaçla oğlu Mete'yi devletlerine dahil olmayan bir Türk kabilesi, kimi kaynaklara göre de bir Moğol kabilesi fakat neticede düşmanları olan Yüeçilere esir olarak verdi. Bu kararında M.Ö. 215 yılında Yüeçilerle yaptığı savaşta yenilmesinin de etkisi vardı. Bu rehinelik durumu bir güvenceydi. Oğlu onlarda olduğu sürece birbirlerine saldırmayacaklardı. Ancak Teoman'ın planı başkaydı. Karısının da kışkırtmasıyla Yüeçilere saldırmayı planladı. Böylece Mete ilk öldürülen kişi olacaktı. Ancak Mete babasının bu planını öğrendi. Ne kadar hızlı olduğu Çin kaynaklarına bile konu olan Sadık atıyla Yüeçilerin elinden kaçmayı başardı. Teoman belki oğlunun bu başarısıyla gizliden gurur duydu, belki vicdan azabından bilinmez, Mete'yi ödüllendirmek için emrine 10.000 kişilik asker verdi. Mete'nin askeri başarıları da bu 10.000 kişiyi eğitmesinde gizli. Yine anlatıla gelen hikayeye göre Mete, kendi icadı olan ıslıklı ok ile emrindeki birliği eğitmeye başladı. Çavuş oku da denen oku nereye atarsa emrindeki adamların da aynı hedefe ok yağdırmasını istedi. Ardından da adamlarının gözü önünde en sevdiği atına nişan aldı. Askerlerden bazıları tereddüt etti. Beylerinin atına nasıl nişan alabilirlerdi ki? Bunun üzerine Mete, tereddüt eden tüm adamlarını idam ettirdi. Artık hepsi Mete'nin emirlerine koşulsuz itaat etmeleri gerektiğini anlamıştı. Böylece Mete, demir kadar güçlü, yek vücut hareket etmesini bilen bir ordunun komutanıydı. Mete, karısının etkileriyle yanlış kararlar almaya devam eden babasını ortadan kaldırmayı kafasına koydu. Bir gün yanında sadık adamları varken babası ve beylerle bir sürek avına çıktılar. Geri dönüşü olmayan hamlesini de o sırada yaptı. Islıklı okunu babasının üzerine çevirdi. Sadık adamları da kendilerinden bekleneni yaptılar ve Teoman öldü. Artık Hun devletinin başında Metehan vardı ve devlet bir imparatorluk olacaktı. İlk icraatı devletin ordu sistemini yeniden yapılandırmak oldu. Orduyu onlu, yüzlü ve binli bölümlere ayırarak çok sayıda onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı görevlendirdi. Bu sistem sonraki Türk devletlerine ilham oldu ve bu sistemden ilham alınarak Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yılı da Metehan'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 olarak kabul edildi. Metehan kendilerinden sürekli toprak talebinde bulunan Tunguları, ardından da yakından tanıdığı Yüeçileri yenilgiye uğrattı. Sonra da Çin denizi üzerine sefere çıktı. Geçilmez denilen, yıkılmaz denilen Çinlilerin tek güvencesi olan Çin Seddi'ni geçerek Çin İmparatorluğu'na akınlar düzenledi. Sarıırmak'ın güneyindeki kaleleri ele geçirerek önemli ticaret yollarının hakimi oldu. M.Ö. 206 yılında
Uzun süren karışıklık sonrası Çin'de siyasi birlik sağlanmış ve Han Hanedanlığı iktidara gelmişti. Ülkede iç savaşı bitiren İmparator Gaozu büyük bir ordu hazırlayarak Mete'yi alt etmeyi kafasına koydu. Mete ise Çin'e ait kaleleri, köyleri yağmalayarak ordusunu geri çekiyordu. Savaşmak istemediği için değildi bu geri çekilme. Mete'nin dahiyane planının bir parçasıydı. Mete geri çekildikçe Gaozu da ordusuyla onu takip etmeye başladı. Asya'nın içlerine, dağlara, soğuk kış şartlarına doğru bir geri çekilmeydi bu. Çünkü Mete'nin askerleri soğuğa alışkındı. Hepsi süvariydi, at sırtındaydı. Çin askerleri ise bir gün önce sıradan halk iken asker yapılmışlardı. Tecrübeleri azdı ve en önemlisi yayaydılar. Yüksek dağlarda soğuk kış şartlarının pençesine düştüler. Çinli okçuların parmakları dondu ve yay çekemez hale geldiler. Mete'nin planı tıkır tıkır işliyordu. Görünüşte Mete kaçıyor, Çin ordusu da onu kovalıyordu. İmparator askerlerini düşünmeden kibre tutulmuştu. Mete'nin elinden kaçmasına izin veremezdi. Böylece ordusunu ikiye böldü ve birliklerinden birinin başına geçerek Hun ordusunu kovalamaya başladı. Bir süre sonra Mete, Çin ordusunu istediği bölgeye çekmeyi başardı ve aniden durarak İmparator Gaozu'nun ordusuna saldırdı. Böyle bir hamle beklemeyen Çinliler gafil avlandılar. Bayden Kalesi önünde Hunlara karşı ağır bir yenilgi aldılar. İmparator Gaozu kendini kaleye zor attı. Mete'nin askerleri ise kalenin dört bir yanını kuşattılar. Kuşatma 7 gün sürdü. İkmal de yapılamadığı için kaledeki Çinlilerin şartları ağırlaştı. Bunun üzerine İmparator barış teklifinde bulundu. Mete de geriden gelen Çin kuvvetleriyle karşılaşmak istemiyor, gücünün sınırını biliyordu. Böylece Hun İmparatorluğu ve Çin İmparatorluğu arasında barış anlaşması yapıldı. Mete amacına ulaşmıştı. Çinliler vergiye bağlandı. Üstelik Çinlilerin kalplerine saldığı korku uzunca bir süre barışı korumaya yetecekti. Baydeng Savaşı, tarih boyunca birçok savaşta kullanılacak olan sahte geri çekilme taktiğinin ilk kez uygulandığı savaştır ve bu taktiğin mucidi de Mete Han'dır. Bir yadigar daha var bu savaştan geriye kalan. Bugün bile belli bir yaşın üzerindeki Çinlilerin söyleyerek kuşaktan kuşağa aktardıkları şu sözler asırlar öncesinin dehşetini anlamamıza yetiyor. Baydeng Kalesi'nde felaket, insanlar 7 gün ekmeksiz, kalmadı yay çekecek kuvvet, öyle bir hal ki düşünemezsiniz. Mete Han, M.Ö. 174 yılında öldüğünde geride 18 milyon kilometre kare büyüklüğünde devasa bir ülke bırakmıştı. Fakat onun asıl mirası kurduğu ordu sistemi ve hala kullanılan savaş taktikleridir. Belki de bunlardan daha büyüğü, idealize ettiği Türk milleti kavramı ve büyük bir devlet kurma fikridir.